bilimin en şaşırtıcı ve gizemli alanlarından birine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. DNA'nın tüm bilinmeyenlerini öğrenmeye hazır olun. Deoksiribonükleik asit, yani kısaca DNA, yaşamın temel yapı taşıdır. Bu küçük molekül, hayatın kendisinin kodunu barındırır, canlı organizmaların gelişimini ve işleyişini belirler. DNA molekülü, canlı organizmalardaki genetik bilgiyi depolayan molekül olarak bilinir. DNA'nın keşfi, insanlığın doğayı anlama yolculuğunda dönüm noktası olmuştur. Belki de en ilginç olanı, DNA'nın bir bireyin özelliklerini nasıl belirlediği ve nesiller boyu aktarıldığıdır. Bu durum, genetik mirasın önemli bir parçasıdır ve kim olduğumuzu anlama konusunda büyük bir adım atmamıza olanak tanır. DNA'nın keşfi, bir dizi önemli dönem ve bilim insanının katkılarıyla şekillenmiştir. İsviçreli biyokimyager Johann Friedrich Miescher, hücre çekirdeğinden bir madde izole etti ve bu maddeye nüklein adını verdi. Bu çalışma, sonradan DNA olarak adlandırılacak olan maddenin keşfinin başlangıcıydı. Amerikalı biyokimyager Leven, DNA'nın temel yapı taşlarını, yani nükleotidleri tanımlayarak adenin, guanin, sitozin ve timin gibi bazları belirlemiştir. DNA'nın yapısının keşfi, modern biyolojinin dönüm noktalarından biridir ve bu keşfin arkasındaki isimler James Watson ve Francis Crick'tir. Bu ikili, 1953 yılında yayımladıkları makalede DNA'nın çift sarmallı yapısını ve nasıl işlediğini açıklamışlardır. Watson ve Crick'in bu çığır açan keşfi, önceki yıllarda DNA'nın kimyasal bileşenleri üzerine yapılan araştırmaların bir sonucudur. Özellikle Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins'in X ışınları kullanarak DNA'nın kristal yapısını incelemeleri, Watson ve Crick'e önemli ipuçları sağlamıştır. X ışınlarından elde edilen difraksiyon görüntüleri, DNA'nın helikal yapısının belirgin ipuçlarını içermekteydi. Watson ve Crick, DNA'nın çift sarmallı heliks yapısını önerdikleri makalelerinde, adenin ve timin, guanin ve sitozin adlı 4 nükleotidin belirli bir düzen içinde eşlendiğini göstermişlerdir. Bu eşleşme, adenin sadece timin ile, guaninin ise sadece sitozin ile bağlantı kurduğu bir düzeni ifade eder. Bu keşif, genetik bilginin nasıl depolandığını ve aktarıldığını anlamamıza olanak sağlamıştır. Watson ve Crick'in DNA'nın yapısını çözmeleri, onlara 1962 Nobel Kimya Ödülünü kazandırmıştır. Bu keşif, genetik mühendislik, biyoteknoloji ve tıp gibi birçok alanda devrim yaratmıştır. Aynı zamanda, genetik biliminin temellerini anlamamıza ve evrimsel süreçleri daha iyi kavramamıza da katkıda bulunmuştur. James Watson, Francis Crick ve Maurice Wilkins, bu önemli çalışmalarıyla biyolojiye büyük katkılarda bulunarak bilim dünyasında unutulmaz isimler olmuşlardır. Bu dönemlerdeki bilim insanlarının çalışmaları, DNA'nın yapısının keşfi sürecinde kritik rol oynamış ve genetik biliminin temellerini oluşturmuştur. DNA'nın çift sarmal yapısı, iki uzun zincirin bir araya gelerek bir merdiveni oluşturduğu bir yapıyı tanımlar. Bu çift sarmal, çift zincirli heliks olarak bilinir ve antiparalel olarak adlandırılan iki ters yönlü zincirden oluşur. Heliks yapısı, DNA'nın kompakt bir şekilde paketlenmesine ve genetik bilginin etkili bir şekilde depolanmasına olanak tanır. Her iki zincir, birbirine bağlı nükleotid adı verilen yapı taşlarıyla birbirine tutunur. Nükleotidler, bir şeker molekülü deoksiriboz, bir fosfat grubu ve bir azotlu baz içerir. Antiparalel yapısı, bir zincirin 5 primer uçtan 3 primer uca, diğer zincirin ise ters yönde 3 primer uçtan 5 primer uca doğru uzandığı anlamına gelir. Bu düzenleme, nükleotidlerin belirli bir yönde sıralanmasını sağlar ve genetik bilginin okunabilirliğini temin eder. Nükleotidler ise, DNA'nın temel yapı taşlarıdır ve genetik bilginin depolanmasını sağlarlar. Her nükleotid, 3 temel bileşeni içerir. Bu bileşenler, bir şeker molekülü, bir fosfat grubu ve bir azotlu bazdır. Şeker molekülü ve fosfat grubu, DNA zincirinin iskeletini oluşturur. Azotlu bazlar ise bu iskelete bağlanır ve çift sarmalın merdiven basamaklarını oluşturur. Azotlu bazlar, adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 farklı türdedir.
azotlu bazlar arasındaki özel eşleşme kuralları, adeninin sadece timin ile, guaninin ise sadece sitozin ile bağlanabileceği bir düzeni belirler. Bu eşleşmeler, genetik bilginin doğru ve düzenli bir şekilde kopyalanmasını ve aktarılmasını sağlar. DNA'nın çift sarmal yapısı ve nükleotitler arasındaki spesifik eşleşmeler, genetik bilginin depolanması, çoğaltılması ve aktarılmasında kritik bir rol oynar. Bu yapı, genetik kodun temelini oluşturarak, canlı organizmaların gelişimini ve işleyişini belirler. Genetik kodun işleyişi ve bilgi transferi, DNA'nın çift sarmal yapısı üzerinde gerçekleşir ve bu süreç, genellikle merkezi dogma olarak adlandırılır. Merkezi dogma, genetik bilginin bir hücre içinde nasıl aktarıldığını ve işlendiğini tanımlayan bir kavramdır. DNA'nın çift sarmal yapısı, hücre bölünmesi sırasında genetik bilginin aktarılmasını sağlar. Bu süreç, DNA replikasyonu olarak adlandırılır. Genellikle, hücre çoğalması mitoz bölünmeyle veya üreme hücrelerinde mayoz bölünmeyle gerçekleşir. DNA replikasyonu, DNA'nın iki zincirinin ayrılması ve her bir zincirin üzerine yeni nükleotitlerin eklenmesiyle gerçekleşir. Her bir yeni oluşan DNA molekülü, orijinal DNA molekülünün bir kopyasıdır. Transkripsiyon ise, DNA'daki genetik bilginin RNA'ya kopyalanması sürecidir. Bu işlem, hücre çekirdeğinde gerçekleşir. Transkripsiyon sırasında, DNA'nın belirli bir bölgesi, RNA polimeraz enzimi tarafından taranır ve bu enzim, DNA'da bulunan nükleotitlere uygun RNA nükleotitlerini ekler. Transkripsiyon sonunda oluşturulan RNA molekülü, mesajcı RNA olarak adlandırılır. Hücre çekirdeğinden çıkarak, hücre sitoplazmasına geçer. Translasyon ise, mesajcı RNA'da bulunan genetik bilginin proteinlere çevrildiği süreçtir. Bu işlem, hücre sitoplazmasında ribozom adı verilen yapılar tarafından gerçekleştirilir. Mesajcı RNA üzerinde bulunan üçlü nükleotit dizileri veya kodonlar, belirli amino asitlere karşılık gelir. Transfer RNA adı verilen RNA molekülleri, mesajcı RNA'nın kodonlarına bağlanarak belirli amino asitleri taşırlar. Ribozom, bu taşıyıcı RNA'ların mesajcı RNA üzerindeki kodonlara eşleşmesine ve amino asitlerin birleştirilerek protein zincirinin oluşturulmasına olanak tanır. Bu üç ana süreç, genetik bilginin bir hücreden diğerine aktarılmasını sağlar. DNA replikasyonu, DNA'nın çoğaltılmasını ve hücre bölünmesini sağlar. Transkripsiyon, genetik bilginin DNA'dan mesajcı RNA'ya kopyalanmasını gerçekleştirir. Translasyon, mesajcı RNA'daki genetik bilginin proteinlere çevrilmesini sağlar. Bu süreçler, genetik kodun doğru bir şekilde aktarılmasını ve hücreler arasında genetik bilgi transferini temin eder. Genetik mutasyonlar, bir organizmanın DNA'sındaki değişiklikleri ifade eder. Bu mutasyonlar, genellikle rastgele oluşur ve genetik materyalin bir noktasındaki hata, eklenmiş veya çıkarılmış bir nükleotit veya genlerin yer değiştirmesi gibi bir dizi farklı şekilde gerçekleşebilir. Genetik mutasyonlar, genetik çeşitliliği artırabilir ve evrimsel süreçte önemli bir rol oynayabilir. Gelin bu tür mutasyonları inceleyelim. Nokta mutasyonları, tek bir nükleotidin değişmesinden kaynaklanır. Bu durum, bir nükleotidin başka bir nükleotide dönüşmesi, eklenmesi veya çıkarılması olabilir. Çerçeve kayması mutasyonları ise, nükleotitlerin eklenmesi veya çıkarılması sonucunda genetik kodun okuma çerçevesinin kaymasına neden olan değişikliklerdir. Bu durum, genellikle ciddi sonuçlara yol açabilir. Duplikasyon ve delesyon ise, genetik materyaldeki değişiklikleri ifade eden iki farklı türde mutasyondur. Duplikasyon, bir genetik bölgenin bir kopyasının oluşması durumunu ifade eder. Bu durum, genellikle bir kromozom üzerinde, belirli bir bölgenin bir diğerine veya aynı kromozom üzerindeki aynı bölgeye kopyalanmasıyla gerçekleşir. Duplikasyonlar, genetik çeşitliliği artırabilir. Çünkü organizmanın genetik materyalinde yeni gen kopyaları ortaya çıkar. Bu durum, genlerin ve genetik regülasyon bölgelerinin çoğalmasına neden olabilir.
Yeni kopyalar, evrimsel süreçte çevresel değişikliklere uyum sağlama ve organizmanın adaptasyonu için potansiyel avantajlar sağlayabilir. Delesyon ise bir genetik bölgenin kaybını ifade eder. Bu tür mutasyonlar genellikle genetik çeşitliliği artırabilir. Delesyonlar genellikle genetik çeşitliliği azaltır. Çünkü genetik materyal eksilir ve bu eksiklik, organizmanın genetik bilgisinin bir kısmının kaybına neden olabilir. Bu kayıplar, genlerin veya düzenleyici bölgelerin eksilmesiyle organizmanın normal gelişimi ve işlevi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. İnversiyon, genetik materyalin bir bölgesinin ters çevrilmesini ifade eden bir genetik mutasyon türüdür. Bu mutasyon, bir kromozom üzerinde belirli bir bölgenin yönünün değişmesiyle gerçekleşir. Yani, kromozomdaki bir parça, normal sırasının tersine çevrilir. İnversiyon, genellikle bir kromozomun kendisi üzerinde meydana gelir ve genetik materyalin kendi içinde bir dönüş yapması sonucu oluşur. Bu genetik değişiklik, genellikle bir nokta inversiyonu, yani bir bölgenin sadece yönünün değişmesi veya parça inversiyonu, yani bir bölgenin ters çevrilmesi ve kromozomda başka bir yere yerleştirilmesi olarak gerçekleşebilir. İnversiyonlar, genellikle spontan olarak oluşur ve doğal seçilim altında avantajlı olabilir, nötr veya dezavantajlı olabilir. Bu durum, inversiyonun çevresel koşullara, organizmanın yaşam tarzına ve genetik bağlamına bağlıdır. Genetik araştırmalarda, özellikle evrimsel ve popülasyon genetiği çalışmalarında incelenir. Bu çalışmalar, genetik materyalin nasıl değiştiğini, evrimin nasıl işlediğini ve popülasyonların genetik çeşitliliklerini anlamamıza yardımcı olur. Translokasyon, genetik materyalin bir kromozomdan diğer bir kromozoma taşınması veya aynı kromozom içinde farklı bölgeler arasında yer değiştirmesi anlamına gelen bir genetik mutasyon türüdür. Bu durum, genellikle kromozomların yapısındaki değişiklikleri ifade eder. Translokasyonlar, kromozomlar arasında genetik materyalin değişimine neden olabilir. Bu da genetik çeşitlilik ve evrimsel süreçlerde rol oynayabilir. Translokasyonlar genellikle spontan olarak oluşabilir. Ancak çeşitli faktörler, özellikle radyasyon veya kimyasal maruziyet gibi dış etkenler, bu tür değişiklikleri artırabilir. Translokasyonlar, genellikle genetik hastalıkların oluşmasına veya belirli fenotiplerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bununla birlikte, translokasyonların bazı durumlarda bireylerin sağlıklı bir şekilde yaşamasına ve üremesine olanak tanıdığı bilinmektedir. Bir örnek olarak, Robertson translokasyonu, genellikle insanlarda gözlemlenen bir tür kromozomal translokasyondur. Bu tür translokasyon, iki uzun kromozomun kısa kollarının birleşmesi sonucu ortaya çıkar. Robertson translokasyon, bireylerin genellikle sağlıklı olmalarına rağmen üreme yeteneklerini etkileyebilir. Genetik materyaldeki değişiklikleri gelecek nesillere aktarabilir. Bu tür durumlar genellikle genetik danışmanlık ve takip gerektirebilir. Translokasyonlar, genetik materyalin organizmalar arasında değiş-tokuş edilmesine neden olduğu için evrimsel süreçte de önemli bir rol oynar. Genetik farklılıklar, türler arasında ve aynı tür içindeki bireyler arasında gözlemlenen genetik varyasyonları ifade eder. Bu farklılıklar, genetik materyalin farklı kombinasyonlarından kaynaklanır ve evrimsel süreçte önemli bir rol oynar. Farklı türler arasında genomik farklılıklar gözlemlenir. Her tür, özgün genetik bilgiler içeren kendi genomuna sahiptir. Bu farklılıklar, türlerin adaptasyonlarına ve çevresel koşullara uyum sağlamalarına katkıda bulunur. Farklı türlerin genetik kodları arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunabilir. Ortak ataları paylaşan türler, genetik kodlarında benzerliklere sahip olabilir. Ancak evrimsel süreçlerle birlikte, adaptasyonlar sonucunda farklı türler arasında genetik kod farklılıkları ortaya çıkabilir. Farklı türler arasında genetik varyasyonlar, özellikle belirli genlerin varyasyonları ve genetik bilgi taşıyan DNA dizilerindeki farklılıklar şeklinde görülür.
Bu varyasyonlar, türlerin çeşitli özelliklere sahip olmalarına ve çeşitli çevresel koşullara uyum sağlamalarına olanak tanır. Dominant ve resesif genler, genetik mirasın temel taşları olan genlerin farklı varyantlarını ifade ederler. Bu genler, bireyin belirli özelliklerini belirleyen genetik bilgileri içerir. Dominant gen, bir bireyin fenotipini veya görünür özelliklerini belirleme yeteneği bakımından resesif geni baskın kılan gen varyantıdır. Dominant ve resesif genler, genetik çeşitliliğin oluşmasına katkıda bulunur. Bu çeşitlilik, bir popülasyonun değişen çevresel koşullara daha iyi uyum sağlamasına olanak tanır. Resesif genler, genellikle genetik hastalıklarla ilişkilidir. Homozigot resesif bireyler, belirli hastalıkları taşıyabilir. Ancak, heterozigot bireyler, genellikle hastalığa karşı taşıyıcı olabilirler. Bu durum genetik hastalıkların taşınma ve yayılma mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olur. Resesif gen ise, bir bireyin fenotipini belirleme yeteneği bakımından, diğer bir gen varyantı olan dominant gen tarafından baskın kılınan gen varyantıdır. Resesif gen, yalnızca homozigot resesif bireylerde fenotipi belirleyen genetik bilgiyi ifade eder. DNA analiz teknikleri ve genetik testler, biyoteknolojinin ve genetik biliminin gelişimiyle birlikte hızla evrim geçirmiştir. Bu teknikler, genetik bilgiyi anlamamıza, genetik hastalıkları teşhis etmemize, soy ağaçlarını belirlememize, suç mahallindeki delilleri çözmemize ve popülasyon genetiği araştırmalarını gerçekleştirmemize olanak tanır. 1970'lerde başlayan elektroforez, DNA parçalarını bir jel üzerinde elektrik akımına tabi tutarak ayrıştırmak için kullanılan temel bir tekniktir. DNA'nın boyutuna göre ayrılmasını sağlayarak, genetik materyalin belirli bölgelerini incelemek için kullanıldı. İlk DNA dizileme teknikleri, yani sekanslama ise 1970'lerde başlamıştır. Sanger dizileme, bu dönemde popülerdi. DNA'nın moleküler sıralamasını belirleyerek, genetik kodu anlamamıza ve genomları karşılaştırmamıza olanak tanıdı. 1980'lerin ortalarında geliştirilen polimeraz zincir reaksiyonu, belirli DNA parçalarını milyonlarca kopya yapmak için kullanılan bir yöntemdir. DNA analizi ilk başladığında genellikle tek gen odaklıydı. Modern genetik testler, genetik yatkınlığı, soy ağaçlarını, etnik kökeni ve hatta sağlık durumunu analiz etme yeteneklerini kapsar. CRISPR, belirli genetik bölgeleri düzenleme ve genetik mühendislik çalışmalarında devrim yarattı. Düzenli aralıklarla kümeleşmiş kısa palindromik tekrarlar, yani kısaca CRISPR, bir genetik mühendislik teknolojisini ifade eder. DNA analizi ilk başladığında genellikle tek gen odaklıydı. Modern genetik testler, genetik yatkınlığı, soy ağaçlarını, etnik kökeni ve hatta sağlık durumunu analiz etme yeteneklerini kapsar. CRISPR, belirli genetik bölgeleri düzenleme ve genetik mühendislik çalışmalarında devrim yarattı. Düzenli aralıklarla kümeleşmiş kısa palindromik tekrarlar, yani kısaca CRISPR, bir genetik mühendislik teknolojisini ifade eder. CRISPR, bakteri ve arkeaların bağışıklık sistemlerinde bulunan bir savunma mekanizmasından esinlenerek geliştirilmiştir. Bu sistem, virüslere ve diğer genetik materyali içeren yabancı cisimlere karşı bir tür hafıza oluşturarak savunma sağlar. CRISPR teknolojisi, gen düzenleme ve manipülasyonu için kullanılır. Bu teknik, belirli genetik materyalin kesilmesini ve ardından genetik materyalin düzeltilmesini, eklenmesini veya değiştirilmesini mümkün kılar. Popülasyon genetiği çalışmaları, önceki yıllarda sınırlı sayıda gen üzerine odaklanabilirdi. Yüksek hızlı dizileme ve genetik varyasyon analizleri, genetik çeşitlilik ve popülasyon genetiği araştırmalarını daha kapsamlı hale getirdi. Bu gelişmeler, genetik araştırmaların ve uygulamaların hızlanmasını, daha hassas hale gelmesini ve genetik bilgiye daha geniş bir erişimi mümkün kıldı. Genetik testler, bireylerin genetik bilgilerini anlamalarına ve belirli genetik özellikleri, hastalıkları veya soy ağaçlarını belirlemelerine yardımcı olan klinik ve araştırma araçlarıdır. Bu testler, sağlık alanında bir dizi uygulama ve hizmet sunar. Genetik testler, bireylerin genetik predispozisyonlarını belirleyerek, genetik hastalıklara yatkınlıklarını değerlendirebilir.
Bu durum, bireyin hastalıklara karşı riskini anlamasına ve önleyici tedbirler almasına yardımcı olabilir. Bireyler, genetik taşıyıcı olup olmadıklarını belirlemek için genetik testlere başvurabilir. Bu durum, belirli genetik hastalıkları çocuklarına geçirme riskini değerlendirmelerine yardımcı olabilir. Bireylerin ilaçlara nasıl yanıt verebileceğini belirlemek için kullanılabilir. Bu durum, kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesine ve yan etkilerin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bireylerin kanser riskini değerlendirmek için de kullanılabilir. Özellikle belirli gen mutasyonları kanser gelişme riskini artırabilir. Bu tür testlerle bu risk değerlendirilebilir. Gebelik sırasında yapılan genetik testler, fetüste genetik anomalilerin varlığını değerlendirebilir. Bu durum, anne ve babaya gerekli bilgileri sağlayarak, gelecekteki doğum öncesi müdahaleleri planlamalarına yardımcı olabilir. Sağlık uygulamaları dışında, genetik testler, aile soy ağacı analizlerine katkıda bulunabilir. Genetik testler, bireylerin atalarını belirlemelerine ve genetik kökenlerini anlamalarına yardımcı olabilir. Bu olay, etnik köken analizleri veya genetik miras incelemeleri şeklinde gerçekleşebilir. Çevresel etmenler, gen ifadesini etkileyebilir ve bu, bir organizmanın görünür özelliklerini belirleyebilir. Bu etkileşim, genetik bilginin dış faktörlere, özellikle de çevresel koşullara nasıl tepki verdiğini anlamamıza olanak tanır. Stres, bir organizmanın gen ifadesini etkileyebilir. Özellikle kronik stres, belirli genlerin etkinliğini değiştirebilir ve bu da sağlık sorunlarına yol açabilir. Stres, hormonların salınımını ve gen ifadesini etkileyen sinyal yollarını modüle edebilir. Beslenme alışkanlıkları, gen ifadesini etkileyebilir. Örneğin, belirli besin maddeleri veya diyet bileşenleri gen ifadesini düzenleyerek metabolizma, bağışıklık sistemi ve diğer biyolojik süreçleri etkileyebilir. Çevresel toksinlere maruz kalmak yine gen ifadesini etkileyebilir. Bu toksinler gen ifadesini değiştirebilir, DNA'ya zarar verebilir ve hücre fonksiyonlarını etkileyebilir. İklim koşulları ve hava durumu etki yaratıcı özelliğe sahip olabilir. Özellikle mevsimsel değişiklikler, belirli genlerin etkinliğini değiştirebilir ve bu da mevsimsel adapte olma süreçlerine katkıda bulunabilir. İlaçlar ve tedavilerde gen ifadesini değiştirebilir. Örneğin, bir ilaç, belirli genlerin etkinliğini artırabilir veya azaltabilir. Sosyal ve kültürel faktörler de etkileyici olabilir. Örneğin, bireylerin yaşam tarzları, sosyal etkileşimleri ve kültürel bağlamı gen ifadesini şekillendirebilir. Bu örnekler, çevresel etmenlerin gen ifadesini nasıl modüle edebileceğini göstermektedir. Çevresel etmenlerle genetik etkileşim, bir bireyin fenotipini belirleyen karmaşık bir ağ oluşturur. Bu nedenle, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir. O alan, gen-çevre etkileşimi olarak adlandırılır. Bireyin sağlığı üzerindeki etkileri anlamak için, bu etkileşimleri inceleyen bir dizi araştırma ve disiplin içerir. Genetik ve çevresel faktörlerin birlikte değerlendirilmesi, özellikle kompleks hastalıkların, örneğin kanser, kalp hastalıkları, nörolojik hastalıkların anlaşılması ve tedavisinde önemlidir. Bu alandaki araştırmalar, bireylerin genetik yapısının çevresel faktörlere nasıl tepki verebileceğini ve bu etkileşimin sağlık sonuçları üzerindeki rolünü anlamaya çalışır. Bu bilgi, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları için temel oluşturabilir. Örneğin, çevresel faktörlerle genetik risk faktörlerinin birleştirilmesi, bireyin belirli bir hastalığa karşı riskini daha iyi değerlendirmemize ve bu riski azaltmak için önerilerde bulunmamıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda, genetik ve çevresel etkileşimlerin anlaşılması, yeni tedavi stratejilerinin geliştirilmesine ve hastalıkların daha etkili bir şekilde yönetilmesine olanak tanır. Gen tedavisi ise, genetik hastalıkların tedavisinde kullanılan bir tıbbi yaklaşımı ifade eder. Bu yöntem, genetik materyalin hatalı bir kopyasını düzeltmeyi, eksik bir geni tamamlamayı veya anormal bir geni değiştirmeyi amaçlar.
Gen tedavisi, genetik hastalıkların neden olduğu genetik bozuklukları düzeltmeye veya semptomları hafifletmeye yöneliktir. CRISPR gibi gen düzenleme teknikleri, belirli genetik bölgeleri kesmeyi, eklemeyi veya düzeltmeyi mümkün kılar. Bu özellik, genetik hastalıkları düzeltmek veya modifiye etmek için kullanılabilir. Sağlıklı genetik materyali içeren bir vektör, yani gen taşıyıcı kullanılarak, hastanın hücrelerine sağlıklı genin eklenmesini içerir. Bu çalışma, hatalı bir genin işlevini yerine getirmesini veya eksik bir genin tamamlanmasını sağlar. Hastalıklı hücrelere, belirli RNA moleküllerini sağlamak için kullanılır. Genetik materyalin düzeltilmesini veya hücrelerin belirli proteinleri üretmesini sağlayabilir. DNA'nın evrimsel süreci, türler arasındaki genetik benzerlikleri anlamamıza ve evrimsel ilişkileri ortaya çıkarmamıza olanak tanır. Genetik materyalin evrimi, bir türün ortak bir atadan türediği ve zaman içinde çeşitli adaptasyonlar ve değişikliklerle farklı türleri oluşturduğu temel bir prensibi yansıtır. DNA dizilerinin karşılaştırılması, türler arasındaki genetik benzerlikleri ve farklılıkları anlamamıza yardımcı olur. Ortak atadan türeme prensibine dayanarak, bir türün genomu, evrimsel süreç boyunca, ortak bir atadan türetilen diğer türlerle paylaştığı genetik benzerliklere sahiptir. Genetik mutasyonlar, DNA'daki değişiklikleri temsil eder. Bu mutasyonlar, yeni genetik varyasyonların oluşmasına ve türler arasında çeşitliliğin artmasına neden olur. Evrimsel süreçte, uygun mutasyonlar, doğal seçilimle birleşerek, popülasyonlarda belirli özelliklerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Canlı organizmalar, genetik kodlarını nesiller boyunca korur. DNA'nın temel yapı taşları olan nükleotit dizileri, türler arasında benzerlik gösterir. Bu benzerlik, evrimsel akrabalık ve ortak atadan türemenin bir göstergesidir. DNA dizileri üzerinde yapılan moleküler saat analizleri, türler arasındaki evrimsel uzaklığı tahmin etmeye yardımcı olur. Bu durum, farklı türlerin ortak atadan türeme zamanını ve evrimsel ilişkilerini anlamamıza yardımcı olur. Farklı türlerdeki organizmalar arasında benzer işlevlere sahip genler, homolog genler olarak adlandırılır. Bu genler, ortak atadan türemenin bir göstergesi olarak kabul edilir. DNA'nın kodladığı genler, proteinlerin sentezini kontrol eder. Bu nedenle, protein yapısı ve benzerlikleri, türler arasındaki genetik benzerliklerin bir yansımasıdır. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.